Merhaba ikizler, Ağustos ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir Ağustos ayına giriş enerjilerine bakalım. Ağustos ayına iletişim trafiği yüksek, zihinsel açıdan oldukça yoğun bir enerjiyle giriyorsunuz. Güneşin Aslan burcundaki seyri 3. evinizde etkili olurken yazılı sözlü iletişim, kısa seyahatler, eğitimler ve kardeşlerle ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Ancak retro Merkür'ün burada Güneş'le kavuşumda olması geçmiş konuşmaların yeniden gündeme gelmesine, ertelenmiş bir eğitimin ya da tamamlanmamış bir yazılı projenin tekrar aktive olmasına neden olabilir. Mars Başak Burcu'nun son derecelerinde ve haritanızın 4. evinde. Bu konum ev içi konularda hareketliliğe, aynı zamanda da huzursuzluklara işaret eder. Mars'ın Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı 150'lik açılı özellikle aile bireyleriyle olan ilişkilerde bastırılmış öfkelerin tetiklenebileceğini gösteriyor. Aniden alınacak yer değişikliği kararlarına ya da ev içi gerginliklerine dikkat etmelisiniz. Venüs ise Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte para evinizde duygusal harcamalar, aileyle ilgili maddi destekler ya da evde estetik dokunuşlar gündeme getirebilir. Ancak Venüs'ün retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar parasal konularda hayal kırıklığı ya da aldatıcı durumlara açık olduğunuzu gösteriyor. Büyük harcamalar konusunda temkinli olun. Jüpiter'in de Yengeç burcundaki seyri maddi alanlarınızı büyütme potansiyeli taşıyor. Akrep burcundaki Lilith'le 3're yaptığı üçgen açı özellikle günlük çalışma ortamından gelen gelirlerde fark yaratabileceğiniz bir dönemdesiniz. İçsel gücünüzü keşfetmek ve bunu kazanca dönüştürmek mümkün. Ve Uranüs 8 Temmuz'da burcunuza geçmişti. Bu geçiş kimliğinizde, duruşunuzda ve kişisel kararlarınızda devrimsel bir süreci başlatıyor. Retro Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar bu dönüşümün ruhsal olarak da sizi destekleyeceğini gösteriyor. Artık kendinizi çok daha özgür ve bireysel ifade etme arzusundasınız. Retro Plüto ise Kova burcunda 9. evinizde inançlar, dünya görüşünüz ve uzaklarla olan bağlarınızda köklü bir değişim yaratmaya devam ediyor. Eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ya da manevi yönelimlerinizde önemli bir yeniden yapılanma sürecindesiniz. Ay düğümlerimiz ise Balık Başak aksında detaylara boğulmadan büyük resmi görmenizi teşvik ediyor. Sevgili ikizler, Ağustos 2025 sizin için zihinsel anlamda uyanış, kişisel anlamda ise dönüşüm ayı olacak. Bilgeliğinizi özgürlüğünüzle birleştirdiğinizde hayatın size sunduğu yeni yolları açılacak. Eski düşünce kalıplarını bırakın ve yeni size alan açın. Şimdi giriş enerjilerimiz bu şekildeydi ama astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili ikizler, Ağustos ayının ilk haftasına adım atarken gökyüzü sizleri aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendinizi ifade etme temaları üzerinden sınamaya hazırlanıyor. 7 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatınızda kıvılcımlar çakabilir. Daha tutkulu, daha istekli ve biraz da iddialı bir tavır sergilemeye başlayabilirsiniz. Ancak bu Mars retro Satürn ve Neptün'le karşıt açıyla sizi romantik hayaller ve gerçekler arasına sıkıştırabilir. Kalbinizdeki isteklerle hayatın size sundukları arasında bazı uyumsuzluklar yaşanabilir. Eski ilişkiler ya da yarım kalan duygular yeniden gündeme gelebilir. Bir ilişkinin geleceği ya da bir projeye ait motivasyonunuz sorgulanabilir. Sabırlı ve yapıcı olmanız gereken bir dönemdesiniz. 9 Ağustos'taki Kova dolunayı ise uzaklarla bağlantılı konularda bir tamamlanma enerjisi getiriyor. Yurtdışı temaları, eğitim, inançlar veya hukuki süreçler bu dolunayda netleşebilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir haber geliyor ya da bir yolculuğun planı netleşiyor. Güneşin Aslan burcundaki retro Merkürle kavuşumu kardeşler, komşular ve yakın çevreyle ilgili geçmiş konuların yeniden konuşulmasına neden olabilir. 11 Ağustos itibariyle Merkür retrosu sona eriyor ve iletişim kanalları açılmaya başlıyor. Yanlış anlaşılmalar, beklentilen görüşmeler veya geciken cevaplar artık akmaya başlayacak. 12 Ağustos'ta Yengeç burcunda kavuşan Venüs ve Jüpiter maddi konular açısından size büyük bir şans kapısı aralıyor. Geril artışı, aileden gelen destek, değerli bir yatırım
ya da manevi anlamda kendinizi güçlü hissettiren gelişmeler bu kavuşumun olası hediyeleri arasında. Aynı gün ayın Koç'taki retro Satürn ve Neptün'le kavuşması ise sosyal çevrenizdeki bazı duygusal boşluklara ya da beklentilere dikkat çekebilir. Gerçekten kim sizinle, kim sadece görünüşte yanınızda, bunu fark edebilirsiniz. Gökyüzünde 14 Ağustos'ta büyük bir su üçgeni ve aynı zamanda büyük bir hava üçgeni var. Mars, Uranüs ve Plüton'un yaptığı hava üçgeni zihinsel bir uyanış, parlak fikirler, yaratıcı çözümler ve etkileyici konuşmalar için harika bir zaman. Plüto düşüncelerinizin derinliğini artırırken başkaları üzerindeki etkilerinizi de büyütebilir. Venüs-Jüpiter kavuşumunun da dahil olduğu su üçgeni sayesinde ise maddi ve duygusal güvenlik konularında içsel tatmin ve huzur bulabilirsiniz. Bu açı aynı zamanda sezgilerinizin de oldukça güçleneceğini gösteriyor. 14 ile 22 Ağustos arası yazmak, konuşmak, eğitim, sosyal medya projeleri, yeni bir ilişkiye başlama ya da aşkı yeniden canlandırma, maddi anlamda büyüme, yakın çevreyle barışma ve işbirlikleri için mükemmel bir zaman. Ağustos'un ilk yarısı duygu ve düşünce dünyanızda bazı kırılma noktaları yaratsa da hem aşkı hem de parayı geri getirecek, ardından kalbinizin sesini dinleyin ama mantığınızda da yola devam edin. Ağustos'un ikinci yarısına girerken gökyüzü sizleri maddi güvence, ailevi sorumluluklar ve kişisel gelişim alanlarında yoğun bir değişim sürecine davet ediyor. 20 Ağustos'ta ayın Yengeç burcundaki Jüpiter ve Venüs'te kavuşması finansal konulara dikkat çekiyor. Harcamalar artabilir, sevdikleriniz için masraflar gündeme gelebilir. Aynı zamanda özdeğer duygunuzu yükseltecek haberler alabilir veya kazançlarınızı artırmak için yeni fikirler geliştirebilirsiniz. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve sizin haritanızda ev, aile ve köklerle ilgili konuları aydınlatıyor. Ancak Güneş'in Uranüs'te yapacağı sert açı içsel huzurunuzu bozacak sürpriz gelişmeler getirebilir. Belki evle ilgili ani değişiklikler, taşınma planları ya da aile bireyleriyle beklenmedik konuşmalar yaşanabilir. Aynı gün Venüs ile Kiron arasında gerçekleşecek kare açı sosyal çevrenizden gelen eleştiriler ya da eski bir arkadaşlık yarasının nüksetmesi gibi durumları gündeme taşıyabilir. Kırgınlıklar yeniden tetiklenebilir. 23 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay aile hayatınızda yeni bir düzen kurmak, ev içinde değişiklik yapmak ya da duygusal güvenliğinizi yeniden inşa etmek adına güçlü bir fırsat sunuyor. Ancak Uranüs'ün sert açısı nedeniyle bu başlangıç biraz beklenmedik ya da stresli olabilir. Belki de kendi iç dünyanızı sarsan bir gerçekle yüzleşip yeni bir temel oluşturmak zorunda kalabilirsiniz. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte 3. eviniz hareketleniyor. Yakın çevre, kardeşler, iletişim, yazılı işler, eğitim ve kısa yolculuklar ön plana çıkıyor. Konuşmalarınız daha çekici, fikirleriniz ise dikkat çekici olabilir. Ancak retro Plüto ile kurulan karşıtlık, zihinsel baskı, fikir çatışmaları veya yolculuklarda yaşanabilecek zorlukları beraberinde getirebilir. 27 Ağustos'ta bu karşıtlık kesinleşiyor ve özellikle fikirsel güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. 31 Ağustos'ta gökyüzü oldukça hareketli. Jüpiter ile Mars arasında bir kare açı var. Bilinçaltınızda günlük yaşam sorumluluklarınız arasında bir iç gerilim yaratabilir. Kafanızda çok fazla şey dönüyor olabilir ama bu zihinsel dağınıklık fiziksel yorgunluğa dönüşebilir. Aynı gün Güneş ile Yay burcundaki Ay arasında bir kare açı var. Aile ile partner ya da aile ile iş arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Duygusal çatışmalarla başa çıkarken empati önemli olacak. Sevgili ikizler, bu dönem sizi değişen dengeler arasında kendi merkezinizde kalmayı öğretiyor. Sizi yoran ilişkileri gözden geçirmek, aile ve iş hayatınızda esneklik kazanmak çok kıymetli. Unutmayın, bazen duygusal gücünüzü göstermek sessiz kalmaktan değil, doğru yerde açık konuşmaktan geçer. Verimli ve mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.